Peki tanıma tenfiz davası için hangi belgeler gerekiyor? Tarafların duruşmaya gelmesine gerek var mı? Dilekçelerinde neye dikkat etmeliler? Dilekçelerinde nelere değinmeliler? Özellikle belirtmeleri gereken hususlar nelerdir? Peki tanıma tenfiz davası boşanma gibi uzun mu sürüyor? Ne kadar sürüyor? Merhaba. Bir haftalık aradan sonra Mehmet Ali Bey ile beraber yeniden karşınızdayız. Bugün tanıma tenfiz davalarını anlatacağız, konuşacağız. Onunla ilgili güncel gelişmeler var. Onlardan bahsedeceğiz. Evet. Mehmet Ali Bey, tanıma tenfiz davası nedir? Öncelikle bununla başlayalım. Yurt dışında mahkemelerce verilen kararın Türkiye'de geçerli hale gelmesini tanıma davası diyoruz. Yine yurt dışında verilen bir kararın icrai kabiliyeti kazanması için de tenfiz davasını açıyoruz. Yani icrai kabiliyet derken nafaka alacağı, bir para alacağı, tazminat. Velayet ya da. Evet, bunların Türkiye'de icra edilebilir hale gelmesi için tenfiz davasını açmamız gerekiyor. Ülkemizde şöyle bir şey yapılıyor aslında. Dava açılırken tanınmasına ve tenfizine diyor. Evet, her ikisini beraber söylüyorlar. Evet, öyle yazıyor. Mahkemelerde tanınmasını ve tenfizine diyor. Aslında bu doğru değil. Yani boşanma davasının tanınması gerekir, nafakanın ise tenfizi gerekir. Evet. Genellikle evet, bazı mahkemeler onun ayrımını yapıyor ama burada tenfiz demişsiniz ama sadece tanıma yapılabilir bu kararda Boşanmanın diye. tenfizi olmaz, boşanmanın tanıması olur. Tabii onu o konuda Doğru. tabii bilgili hakimler, Evet, meslektaşları uyarıyorlar. Çok kez ben de denk geldim, şahit oldum. Eskiden tabii daha çok bu davalara giriyorduk. Şimdi bu nüfusa görev verilmesiyle birazcık azaldı bu davalar. Doğru. Evet. Yargının yükü azaltıldı aslında. İyi de oldu bir yerde. Doğru söylüyorsunuz, aynen. Peki tanıma tenfiz davası nerede açılabilir? Yani genellikle taraflar yurt dışında yaşıyorlar. Evet. Hangi şehir mahkemeleri yetkili? Aile mahkemesi mi, asli hukuk mahkemesi mi? Bunun ayrımını neye göre yapıyoruz? Yetkili mahkeme davayı açacak kişinin yerleşim yeri mahkeme. Eğer bu kişinin yerleşim yeri yoksa, Türkiye'de yerleşim yeri yoksa. Tabii yerleşim yeri yoksa, Evet. Türkiye'de yerleşim yeri yoksa İstanbul, Ankara ve İzmir mahkemelerinde bu davayı açabilir. Yani 3 büyük şehre verilmiş bu yetki. Doğru. Burada yani kolaylık sağlamak için yurt dışında yaşayan kişilerin bu 3 büyük şehirler hakkında bu davayı açacağını düşünerek İzmir, Ankara ve İstanbul'da bu davanın açılabileceğini söylemiş. Ama şöyle, bu kesin yetki değil. Kesin yetki olmadığı için eğer karşı taraf itiraz etmezse Türkiye'nin herhangi bir ilinde bu davayı açabilirsiniz. Görevli mahkeme ise Asli Hukuk Mahkemesi ve türevleridir. Bir boşama davası için aile mahkemesi görevliyken tazminatla ilgili olarak ise Asli Hukuk Mahkemesi görevlidir. Peki mesela bir gayiplikle ilgili bir tanıma tenfiz davamız vardı bizim. Evet. Sürü hukukta değil de asli hukukta yapmış. Doğru. Yani asli hukuk yetkili. Evet, görevli asli hukuk olduğu için sürü hukukta açılamaz o dava. Değil mi? Öyle bir davamız da olmuştu. Mahkeme o şekilde kabullendi ve Yargıtay tarafından onandı. Evet. Sulh Hukuk Mahkemesi orada görevli değil. Değil mi? Değil, asli doğru, hukuk. aynen. Peki. Tanıma tenfiz davasının şartları neler? Hangi şartlar gerekiyor bu davayı açabilmek için? Öncelikle yabancı bir mahkeme kararı olması gerekiyor. İkinci olarak bu karar özel hukuka dair olmalı ve kesinleşmiş olmalı. Bununla beraber kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekiyor. Ve karşı tarafın savunma hakkının çiğnenmemesi gerekiyor. Karşı tarafın savunma hakkı nedir? Yani ona bir tebligat yapılması gerekiyor. Davadan haberdar edilmesi gerekiyor. Beyanının alınması gerekiyor. Ya da beyan süresi geçtikten sonra beyan verilmeden karara çıkılması gerekiyor. Yani karşı tarafında bu davadan bilgisi ve savunmasının alınmış olması gerekiyor. Son olarak da ülkemizin kesin yetki hukukuna dair karar olmaması gerekiyor. Nedir bunlar? İşte gayrimenkulün aynine ilişkin kararlar, ayrıca vesayetle ilgili kararlar, Türk hukukunun kesin yetkisi vardır. Bununla ilgili kararlar Yurt dışının kararlarını tanımıyor. Tanınması mümkün değil. Doğru söylüyorsunuz, aynen. Peki tanıma tenfiz davası için hangi belgeler gerekiyor? Müvekkillerinden meslektaşlarımız hangi belgeleri talep edecekler? Şimdi şurada şöyle bir şey var. Burada yabancı mahkeme kararının ya aslı gerekiyor ya da onaylı sureti gerekiyor. Aslını zaten almakta çok zorluk çekiyorlar. Aslını alamıyorlar ama onaylı suretini alabilirler. Bazen onun onaylı olduğunu zannediyorlar ama renkli fotokopiye getiriyorlar bunu onaylı zannederek. Islak imzalı olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Mühürlü, ıslak imzalı. Ayrıca bu kararın kesinleşme şerhi olması gerekiyor. Şimdi yabancı dilde kesinleşmenin nasıl ifade edildiği ilgili bir sürü tartışma var. Bu yüzden bu çeviri yapılırken kesinleşmenin
net bir şekilde çeviride gözükmesi gerekiyor. Tercümanı zaten biz kararı götürdüğümüzde uyarıyoruz. Burada kesinleşme tarihi önemli diyoruz. Doğru. Çünkü bazı kararlar, yurt dışında verilen kararlar kesin oluyor. Yani karar verilirken kesin oluyor bizdeki gibi. Bazılarında üst mahkemeye başvurulmaksızın kesinleşiyor yine buradaki gibi. Bazılarında da üst mahkeme onayı alındıktan sonra kesinleşiyor. Oradaki kesinleşme tarihini özellikle belirtin diye tercümanları da mutlaka uyarmak gerekiyor. Elimizde apostili şerh olmalı ve yeminli tercümenin noterden onaylanması gerekiyor. Bazen şöyle yapıyorlar, yeminli tercümeyi yapıyorlar, o noterden onaylamıyorlar. Neden? Çünkü noterden onayı biraz daha yüksek ücretli. Çok pahalı artık. Evet, aynen. Yeminli tercüme yapıldığı zaman yeterli olduğunu düşünüyorlar ama yeterli değil, noterden de tasdik edilmesi gerekiyor. Evet, doğru. Yani baktığında çok maliyetli, yani yeminli tercümana tercüme ettirip noter onayıyla beraber, yani sayfa sayısı da fazlaysa 6-7 bin lirayı buluyor, o civarda bir geçebiliyor. masrafı oluyor. Evet. Yani 2023 Mayıs ayı itibariyle 6-7 bin lira masrafı olabiliyor. Evet. Yani yeni güncel yaptığımız için o rakama hakimiz. Evet. Peki tanıma tenfiz davası boşanma gibi uzun mu sürüyor? Ne kadar sürüyor? Şimdi birkaç ayrım yapabiliriz burada. Eğer davalının vekaleti varsa, yani davalıyla anlaşmışsınız, o da İki tarafta Türkiye'de de bitsin bu iş diyorsa. Evet. Yani iki taraf Türkiye'de olmasa bile karşı tarafın avukatı Türkiye'de olursa, siz davayı açarsanız karşı tarafta davayı kabul ederse bir ay içinde dosya biter, kesinleşir. İkinci olarak karşı taraf vekalet vermiyor ve yurt dışı yaşıyor, ayrıca Türk vatandaşı. Bu da 12 ay 18 ay arası sürüyor. Bu sürede neden? Yurt dışına tebligat yapılıyor. Bu tebligat konsolosluk aracıyla, Türk konsolosluğu aracıyla Türk vatandaşına tebliğ ediliyor. Burada da tebligat yapıldıktan itibaren Türk vatandaşı ister alsın ister almasın 30 gün içinde tebliğ edilmiş sarfı kabul ediliyor. Tebligat kanunun 25A maddesi gereği Türk vatandaşına tebligat yapmak kolay. Doğru. Üçüncü durum var. Üçüncü durumda en zorlayan durum. Türk vatandaşı olmayan kişiye açılacak dava. Bu bazen adresi bulunamıyor. Türk konsolosluğu buna tebligat yapamıyor. Neden? Çünkü tebligat gönderse bile gelip alması gerekiyor. 30 gün içinde almazsa tebliğ edilmiş, kabul edilmiyor. Bu büyük bir zorluk çıkartıyordu. Ta ki bununla ilgili nüfusun artık bu kararları yabancı vatandaşın da gelmeden Türk vatandaşın tek başına tanıtabileceği ile ilgili ek kararıyla beraber. Kolaylık çok iyi oldu çünkü gerçekten bu davalar yoksa bitmiyor. İnsanlar boşanamıyordu. İnsanlar çok zor duruma düşüyordu. Özellikle yabancı uyrukluluğuyla evli olan insanlar, Türk vatandaşları gayet zor, yani zor boşadıklarımız oluyordu yani Türkiye'de tanıttıklarımız. Peki tanıma tenfiz davasında tarafların duruşmaya gelmesine gerek var mı? Anlaşmalı boşanma gibi aslen orada bulunmaları gerekir mi taraflar? Taraflar şahsen duruşmaya gelmelerine gerek yok. Vekaletle vekilleri temsil edebilir. Davalının yokluğunda karar verilebilir. Sadece tebliğ edilmesi gerekiyor. Şimdi tanıma tenfiz davası açacak olan meslektaşlar ya da kişiler dilekçelerinde neye dikkat etmeliler? Dilekçelerinde nelere değinmeliler? Özellikle belirtmeleri gereken hususlar nelerdir? Hangi ülke mahkemesinin karar verdiğini, kararın hangi konuda olduğunu, kararın ne zaman kesinleştiğini ve ne karar verdiğini net bir şekilde açıklamaları gerekiyor. Ve sonuç kısmında neyin tanınmasını ya da neyin tenfiz edilmesini istedikleri net bir şekilde açıklamaları gerekiyor ki ortaya bir karışıklık çıkmasın. Zaten tercüme de eklenmiş oluyor. Talebin, dilekçenin arkasına. Oradan tercümeden de zaten hakim kendi kontrolünü yaparak davanın açılış tarihi, kesinleşme tarihini kontrol ediyor. Doğru. Peki, şimdi bazı ülkelerde nüfus dairelerince de boşanma kararı verildiğini duyuyoruz. Rusya gibi ülkelerde. Peki bu nüfus dairesince verilmiş olan kararlar Türkiye'de tanıtılabiliyor mu? Yoksa bir emsal mi aranıyor yani? Mahkeme nezdinde olması mı gerekiyor? Yurt dışında verilen bir mahkeme kararı ancak Türkiye'de tanıtılabilir. Yani nüfus dairesiyle verilen ya da bir belediye tarafından verilen karar Türkiye'de tanıtılabilmesi mümkün değil. Ancak bunlar apostili şerhi yapıldığı zaman delil başlangıcı niteliğini kazanıyorlar ve sizin Türkiye'de açacağınız bir boşanma davasında delil başlangıcı ile beraber tanık dinlettiğinizde karşı tarafa da bir de tebligat yapabilirsiniz. Boşanma davanız geçerli hale gelebiliyor. Yani boşanma davasına delil teşkil ediyor yani. Yurt dışında boşandığının delili oluyor. Bir de tanık dinleterek evet bunlar yurt dışında boşanmıştır, böyle de bir karar vermiş diyerek mahkemenin karar vermesi sağlanabiliyor. Ama yeni bir boşanma davası açmış oluyorsunuz. Bu dava bir tanıma tenfiz davası. Onun adı tanıma tenfiz olmuyor değil, artık. Evet. Peki, dava açmadan, güncel durumdan bahsedelim. Dava açmadan taraflar nüfusa ya da konsolosluğa başvurarak kendileri kararlarını tanıtabilirler mi?
Başta şöyleydi. Nüfusa beraber başvurması gerekiyordu. Gene tanıma tenfizle ilgili tüm evraklar gerekiyor. Yani mahkeme kararı, onaylı sureti, apostili, çevirisi hepsi gerekiyor. Tek farkı mahkemeye gitmek yerine iki taraf beraber nüfus dairesine gidiyordu. Büyük illerdeki nüfus dairesine gidiyordu. Nüfus dairesine bunu veriyordu. Nüfus dairesi işte 6 aylık 8 aylık bir sürede bu kararı verip işliyordu. Ama şurada tabii bir sorun var. Zaten en büyük sorun karşı tarafa getirememek ya da Değil mi? tebligat Davalıya yapamamak. ulaşamamak karşı Ulaşamamak. tarafa. Zaten iki taraf beraber geliyorsa nüfusa gitmez. Tanıma tenfiz davası açar. 1,5 ayda bitirir. Sonrasında pandemiyle beraber bununla ilgili yeni ek bir karar çıktı. Türkiye vatandaşı olmayan kişilerin nüfusa gelmesine gerek yok. Bir Türk vatandaşı tek başına nüfusa giderek mahkeme kararını Türkiye'de tanıtabiliyor. Yani Karşı yabancı taraf eşi olan, evet, yabancı eşi olan Doğru. Türk vatandaşları kendileri de nüfusa ya da konsoloslukta tabii bu görevi görüyor. Doğru, gerekiyor. Evet. Tek başına başvurarak tanıması yapılabilir. Mükemmel bir şey Evet. çünkü en çok zorlandığımız mevzu buydu zaten. Aynen. Yabancılarla evli olan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki nüfus kaydının düzeltilmesi, Evet. yani boşanmış olarak Ama burada tanıtılması. şöyle bir durum var. Bir taraf Türk vatandaşıysa da yani davalı Türk vatandaşıysa onun da gelmesi gerekiyor. Anladım. Bu sadece yabancı eşi olanlara. Evet. Türk vatandaşı Onda olmayan eşi. ulaşılmasına çok büyük güçlük var ya, o yüzden bunu Evet, böyle anladım. söylüyorlar. Çok Aynen. iyi. Mehmet Ali Bey, cevaplarınız için çok teşekkür Rica ederim. ederim, ne demek. Eminim herkes aydınlanmıştır. Bu konuda tanıma tenfiz konusunda yeni gelişmeleri de anlattınız. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler dileriz. İyi günler.